Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün oldukça kolay bir ikram hazırlayacağız. Elmalı bohça. Milföy'den hazırlayacağımız bu tarifin malzeme listesine öncelikle bir göz atalım. 2 adet orta boy elma, 8 adet pötibör bisküvi, 4 adet kare milföy, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı kakao, 1 adet yumurta akı, 1 çay bardağı dövülmüş ceviz, yarım çay bardağı kuru üzüm. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı, 1 çorba kaşığı pudra şekeri. 8 adet pötibör bisküvimiz var. Bunu bıçakla kıyıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel kıyılıyor. Bisküvileri ovanda da dövebiliriz. Blenderden de geçirebiliriz. Hatta paketin içinde sıktırarak bile bu kıvama getirebiliriz. Hazırlamaya devam ediyoruz. Ufaladığımız bisküvilerin üstüne yumurta akını ilave ediyoruz. Sarısını üzerine kullanacağız. 1 çay bardağı cevizimiz vardı. İri dövülmesini tavsiye ediyorum. Ve yarım çay bardağı üzüm var. Bunu da yarım saat suda ıslatırsak yumuşamasını sağlarız. 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı kakao. Şimdi bunu elimizde çekilmeden yoğuracağız. Yumurta akı bağlayıcı özellik taşıyacak. Evet, yoğurduk. Gördüğünüz gibi bütünleşen bir hamur elde ettik. Şimdi de 4 parçaya böleceğiz bunu. Çünkü 2 tane elmamız var. Yarımşar elmaya koyacağız. Bu şekilde top yapıyoruz. 2 tane elmamız vardı. Öncelikle bunu incecik soyuyoruz. Farkındaysanız önceden soymadık. Kararmaması için. Soymadan yapamayız. Elmaları soyduk. Şimdi 2'ye böleceğiz önce. Çekirdek yatağını çıkartacağız. Soyulmamış kısımları şu şekilde alabiliriz. Kabukları soymasaydık piştiği zaman sertleşirdi. Özellikle soyduk. Bunu belirtmek istiyorum. Bu şekilde hem oymuş oluyoruz hem çekirdek yatağını çıkartmış oluyoruz. Elmaları oyduk. Milföy hamurunu biraz genişletiyoruz. Bunun üzerinde çok fazla değil. Milföy hamurunu biliyorsunuz çözdükten sonra bir daha dondurmuyoruz. Bunu da yeri gelmişken belirteyim. Yeterli. Fazla unlarını silkeleyelim. Elmalarımızı oymuştuk. İçini hazırlamıştık. İçi büyük gibi gelebilir ama lezzeti burada olduğu için biz özellikle bunu çok tutturduk. Hafifçe bastırıyoruz bu şekilde. Ve tam ortasına koyuyoruz hamurun. Adı da üstünde. Bohça gibi kapatıyoruz. Ve yağlanmış tepsiye bu şekilde sıralayacağız. Oldukça pratik bir tarif. Misafiriniz geldikten sonra bile hemen hazırlayabilirsiniz ve çok lezzetli bir ikram vermiş olursunuz. Elmamızı alıyoruz. İçimizi bastırarak yerleştiriyoruz. Taş çeviriyoruz ve bohçayı tamamlıyoruz. Bu şekilde düzeltiyoruz. Yağlanmış tepsiye yerleştiriyoruz. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Az önce akını kullandık.
Şimdi de sarısını kullanıyoruz. Bohçalarımıza yumurta sarısını sürdük. Şimdi önceden ısıttığımız 200 derece fırına vereceğiz ve kıpkırmızı kızartacağız. Elma bohçası fırından çıktı. Çok da güzel kızarmış. Son işlem olarak üzerine pudra şekeri ediyoruz. Sıcakken elenmesi çok önemli. Şimdi servis tabağına aktarıyoruz. Çok da güzel kokuyor. İsterseniz içinde göstereyim. Biraz sıcak olduğu için doğru kesilmiş ama bundan mahkum kalmıyor. Bakın dumanı üzerinde. Çok güzel bir çörek oldu diyelim. Sizlerle birlikte çok güzel bir tarif paylaştık. Elma bohçası. Çok kolay ve lezzetli. Lütfen yapın. Afiyet olsun.